Bugün de sizlere Hugging Face üzerinden ücretsiz muhteşem bir uygulama göstereceğim. QWin Image Edit 2511 modeli LoRa ile destekleniyor ve fast yani hızlı bir şekilde üretim yapabiliyoruz. Görüntü düzenleme araçları arasında biliyorsunuz Nano Banana Pro bu işin piri, fakat QWin Image Edit'in 2511 modeli gerçekten Nano Banana'dan geri kalır bir yanı yok. Birkaç test etme şansım oldu. Daha yeni düştü sisteme Hugging Face üzerine. Biz burada Hugging Face üzerinden bunu nasıl kullanırız, nasıl ücretsiz olarak üretimler yapabiliriz? Bununla ilgili arkadaşlar bir eğitim videosu olacak. Videoyu sonuna kadar izleyip de videomu beğenirseniz de çok mutlu olurum arkadaşlar. Hemen lafı çok uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar bakın, her zaman yaptığım gibi enter yapıyorum ve buradan bizi Hugging Face'in ana sayfası karşılıyor. Burada daha önce bir Hugging Face videosu çekmiştim. Bilmeyenler için yine söyleyeyim arkadaşlar. Bakın burada modeller, datasheet, üstte görüyor musunuz? Space gibi sekmelerimiz mevcut. Eğer burayı bulamayan olursa buradan Space sekmesine bir kere tıklasın arkadaşlar. Bakın Space sekmesine tıkladığımda beni bu sayfa karşılayacak. Bakın burada QWin Image'ın 2511 test modeli var. 2511 test. Fakat biz bunu kullanacağız. Yani en soldakini, LoRa'lı test modelini kullanacağız. Hemen üzerine tıklıyorum. Biliyorsunuz QWin Image 2511 modelini, yani şu an burada görmüş olduğunuz modeli Conf.ua üzerinden biz kullanabiliyoruz. Fakat gerçekten QWin Image Edit benim laptopumu zorladı. Sizin de gerekli donanımınız yoksa, yüksek bir donanıma sahip değilseniz, özellikle de ekran kartınız düşükse bunu laptopunuz üzerinden kullanmanız sizi zorlayacaktır. Ama Hugging Face nimetinden yararlanıyoruz. Hugging Face üzerinden QWin Image Edit'i bu şekilde açıyoruz ve ücretsiz olarak kullanıyoruz. Nasıl ücretsiz olarak kullanacağınızı da daha önce anlatmıştım Hugging Face'te, fakat bu videonun sonunda da tekrardan değineceğim arkadaşlar. Bu arada 2512 model de çıkmış. Bunu da daha test etme şansım olmadı. O da harika işler yapıyor. Hugging Face üzerine gelmedi. Geldiği gün onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın, lafı biraz uzattım ama hemen videoya geçiyorum. Bakın burada bize ne diyor? Bir upload imaj sekmemiz var sol tarafta burada. Daha sonra burada prompt gireceğimiz yer var. Ve burada edit image dediğimiz zaman da istediğimiz bir şey yaptırıyor bize. Burada da bakın multiple angle, fotoğraftan animeye, çeşitli pozlar. Bakın burada upscaler var, işte style transfer. Bunlar kendi içerisinde koymuş oldukları çeşitli araçlar. Yani QWin Image Edit'in içerisine yerleştirilmiş araçlar arkadaşlar. Şimdi burada ilk başta böyle bir bakalım. Biraz hızlıca göz gezdirelim. Bu ne iş yapıyor? Bakın burada bir kere tıkladınız buraya. Bakın ben bir kere buraya tıkladım. Ne geldi? Burada bir tane hazır kendi içerisinde gelen fotoğraf var. Superman, süper kadın mı diyelim, ne diyelim, onun fotoğrafını yüklemiştir. Burada da transform into anime, yani bu fotoğrafı animeye çevir diye bir otomatik olarak prompt geldi. Ben buradan edit image diyorum arkadaşlar. Hızına bakar mısınız? Yani biz bunu kendi laptopumuzda, kendi bilgisayarımızda bu kadar hızlı kullanamayız. Gerçekten kullanamayız. Çünkü bildiğim kadarıyla Hugging Face H100 modelini kullanıyor. Yani H100 mü deniyor, ne deniyor? H100 modelini kullanıyor ekran kartı olarak. Gerçekten gayet hızlı ve biz bunu ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Bakın bu fotoğrafı verdim. Burada animeye çevir dedik ve yaklaşık 15 saniye içerisinde bize bu fotoğrafı anime olarak sağ tarafta gösterdi. Hatta şuradan büyütebilirsem büyüteyim. Bakın arkadaşlar, biraz da zoom yapayım. Umarım görüyorsunuzdur net bir şekilde. Gördünüz mü? Gayet güzel. Ben çok beğendim. Hemen buradan çıkıyorum tekrardan. Ekranı büyütmüştüm. Bunu tekrardan %100 konumunu alayım. Bakın yaptıklarından birisi bu. Hemen altta ne diyor? Diyor ki ben 2511 modeli olarak kamera açısını değiştirebilirim diyor. Buraya da standart onların yüklemiş olduğu bir fotoğraf var. Burada da ne diyor? Kamera açısını 45 derece sağ taraftan göster diyor. Yani sağ taraftan çekim açısını değiştir diyor. Hemen enter dedim, bakın görüyor musunuz? 16 saniye. Burada ilk önce bir hafızaya alıyor, daha sonra 16 saniye içerisinde müthiş bir hız bu. Bize direkt görüntüyü verecek arkadaşlar. Burada da zaten otomatik multiple angle geldiği için hemen gördünüz mü? Bakın tekrardan büyüteceğim. Size göstermek amacıyla büyütürken küçülttüm. Tekrardan büyütüyorum. Evet. Açıyı değiştirmiş. Gayet de güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar birçok şey var ki hani bunu siz promptlarınızla daha da çeşitlendirebilirsiniz. Ben şu an önce buradaki işlerden bahsedeyim. Yani buradaki hazır promptlardan bahsediyorum. Biraz daha detayına gireceğiz. Ama siz bunu kullana kullana daha da güzel yapacaksınız. Benden de daha profesyonel şekilde üretimler yapacaksınız arkadaşlar.
Şimdi geçelim Upscale. Yani Upscale özelliği denedim. Güzel çalışıyor arkadaşlar. Upscaler programları var. Yani laptopunuzda da bilgisayarınızda da kurabilirsiniz. Ama şu an Qwen Image Edit'in 2511 modeli bunu bizim için yapacak. Bakın Edit Image dedim. Buraya dokunmadım. Buraya zaten otomatik upscaler geldiği için buraya da dokunmadım. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani şuradaki iş ve işlemlerden birisini yapacaksanız buradan tıklayın. Fotoğraf ekleyin. Daha sonra kendiniz ona göre yapabilirsiniz. Ama şu an hazır fotoğraflardan size sistemi gösteriyorum. Upscale yapıldığını onu öğrenebilmek için biraz böyle zoom yapacağım arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur. Evet burada. Bakalım. Yani önceki fotoğraftan farkı var. Evet upscale yapmış. Yani bir upscale gözüküyor arkadaşlar. Diğer programlar da buna yakın upscale'ler yapıyor. Şöyle bir durum var. Bazıları aşırı HDR falan ekliyor. Yani bozuyor. Ha, bu bozmadan yapmış. Şimdi bunun gözleri falan kayardı. Yani bu muhtemel upscale'lerde bu alışık olduğumuz bir durum. Fakat Qwen Image Edit 2511 modeli gayet güzel. Başarmış bunu. Şimdi geçelim alt tarafa. Bakın. Burada ne diyor? Bu hatta benim gözümden kaçmış. Bunu ilk defa sizle test edeceğim arkadaşlar. Burada bakın bir fotoğraf koymuş. Manga tonuyla boyayın. Yani manga tonuyla bunu boyayın demiş. Ben de merak ettim. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Bu arada ücretsiz GPU kullanıyor. Hemen buradan bir kontrol yapacağım. 0.7 1.7'ye çıktı. Bizim 4 dakikalık ücretsiz kullanmamız var. Yani kullanma süremiz 4 dakikaya kadar. Burada biz 16 saniyelik kullanıyoruz her defasında. Bazen uzayabilir. 3-5 saniye onlara takılmayın arkadaşlar. Bu arada yaptığı manga tonuna boyadı ve bize bu şekilde görseli verdi arkadaşlar. Hemen altında bir Elon Musk'ın fotoğrafını koymuşlar. İkinci fotoğraf olarak da buraya bir portre koymuşlar ya da bir sanat art diyelim daha doğrusu. Burada muhtemelen ne diyor burada? İkinci fotoğrafın stilini Elon Musk'ın bulunduğu fotoğrafa yansıtmasını göreceğiz. Yani style transfer diyor. Bunun stilini buraya transfer edecek. Hemen test edelim. Bakın. Arkadaşlar bunu ben hep çok aşırı bir test yapmıyorum. Yani genelde sizinle birlikte yapıyorum. Ve dilimin döndüğü kadar az çok bilgim neyse onu da sizlere burada anlık olarak yansıtarak karşılaştığımız problemleri de birlikte çözüyorum. Umarım problemle karşılaşırız, çözeriz. Problemsiz olmuyor. Yapay zeka dünyasında illa sorunlarla, problemlerle karşılaşıyoruz. Bu arada bu şekilde bir stil verdi arkadaşlar. Buraya farklı bir stil koyarsanız muhtemelen onun stilinde yansıtacaktır. İyi yani güzel, denenebilir. Ücretsiz bir uygulama için bence gayet başarılı. Şimdi burada ne diyor? İkinci fotoğraftaki bu kişi var ya bakın. Bunun gölgesini diğer kişiye transfer edecek. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet. Buradan hatta çarpı diyeyim. Buradan görelim arkadaşlar. Birazdan kendi fotoğrafımızı da yükleyeceğiz. Öyle de test edeceğiz. Bunlar kendi içerisindeki fotoğraflar. Ben direkt burayı görün diye sizi çok bekletmemek açısından buradan hemen göstereyim dedim. Bakalım 15 saniye verdi. Evet. Bakın gayet güzel. Hatta çok güzel. Gerçekten çok güzel. Nano Banana ile yarışır. Bu 2512 modeli herhalde çok daha güzeldi. Artık Nano Banana Pro'ya kafa tutacak gibime geliyor. Hemen baktık. Burada bir tane sol tarafta Image 1 olarak gösterilen bir bayan. Sağ tarafta da bir 3D model verilmiş. Burada da bakın AnyPose diyor burada. Poz transferi olarak yapacak. Hemen Edit Image dedim. Bakalım bize nasıl bir sonuç verecek. Yani bu zor bir işlem. Umarım saçmalamaz. O kadar övdük. Güzel. Büyütüyorum arkadaşlar. Hep birlikte görelim. Vallahi iyi. Çok iyi. Beğendim. Bakın arkadaşlar buradaki duruşu, pozu direkt transferini sağladı. Şimdi burada bu şekilde promptlar yazılmış arkadaşlar. Şimdi biz bunu otomatik olarak kendi içerisindekilerle denedik. Hemen buradan bir fotoğraf seçiyorum. Hatta kendi fotoğrafımı seçeyim. Bakalım bunu ne yapsın? Animeye çevirsin. Arkadaşlar buradan bakın. Evet. Fotoğraf buraya geldi. Bu benim arkadaşlar bu arada. Bakalım anime olarak nasıl gözükeceğim. 15.9 saniye diyor. Bunu ben kendim yükledim. Yani bir sürede uzama var mı diye baktım da sanırım çok bir uzama yok. Sadece bir hafızaya alma için bekledik. Benim anime halim bu muymuş?
Çok masum bakmışım. İyi, güzel. Beğendim. Arkadaşlar şu an kendi yüklediğim fotoğrafta bunu denedim. Bakalım hazırda başka fotoğraf var mı? Şöyle bir küçük tatlı köpek fotoğrafımız var. Bunu bir deneyelim. Bunu anime olarak yapsın arkadaşlar. Edit dedim. Edit. Edit dedim. Evet. 15.8. İşte fotoğraflara göre bazen böyle deniş. Aa, çok güzel. Vallahi çok güzel. Bakın. Yani elinizde bir realistik fotoğraf varsa ve 3D animasyon yapıyorsanız arkadaşlar, hatta 3D animasyon videomda daha önce yüklemiştim. Gayet de güzel ilgi gördü. Yine buralara bir yere bırakırım. Buralara oradan izlersiniz. Ha, bu fotoğraflarla yapın. Animasyon yapın yani. Kendi karakterinizi oluşturun, animasyon yapın. Gayet güzel. Şimdi kamera açısını değiştirmeyi bakalım arkadaşlar. Neyi de değiştirsin? Şu zor bir fotoğraf. Siz diğer ekranımı göremiyorsunuz sanırım ama ben şimdi bir tane yükledim. Orada benim 3-4 tane fotoğrafım var. Daha önceki eğitim videolarında da bunu göstermiştim. Hatta bakın bu fotoğrafı Cube'un Image farklı bir modelini kullanmıştım. Hatta bunun adını getirememiştim. Karides. Artık öğrendim yani ne olduğunu. Hemen Edit Image diyorum. Burasına dokunmadım. Buraya farklı bir şey de yazacağız. Yazacağım birazdan. Hatta şimdi yazayım. Rotate the camera ne olsun? 45'ti. 75 derece. Sağ değil de sol olsun. Soldan gözüksün. Bakın. Ha, bu arada şuna bakalım. Arada kaynamasın. Böyle bir şey yaptı. Ablamızın ağzı öyle miydi? Şaşırmış halde. Ne görmüş acaba orada? Hemen edit diyorum. Ha, ağzı böyleymiş aynen. Edit. Niye edit diyorsam ben anlamadım. Bugün bir edit diyesim var. Bakalım arkadaşlar. Bu arada 100 steps'te yapıyor. Yani 100 steps'te 15 saniyede yapması muhteşem. Bunun nedeni de ney? Bakın burada Loral olduğu için. Evet. Ne demiştim? 75 derece soldan çekim açısı dedim. Bakın yaptığı bu. Herhangi bir sıkıntı var mı fotoğraf içerisinde? Ben göremedim. Yani gayet güzel. Alın kullanın arkadaşlar. Ücretsiz olarak kullanın. Bakın ücretsiz dedim bu arada. Onu göstereceğim. 2.3 hala var. Ya bura bitecek ama biz yine ücretsiz kullanacağız. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi başka kendi fotoğraflarımızla ne yapalım? Şimdi arkadaşlar bu dursun. Ben bu pozla yapacağım ama fotoğrafı değiştireceğim. Fotoğrafa da burada image 1 hemen buradan pardon. Niye burayı ben böyle yaptım? Çarpıya basmam lazımdı. Arkadaşlar bu arada iyi oldu. Bir sorunla karşılaştık. Bu sorun da ne? Bakın. Burada fotoğraf yükle kısmı yok. Tam biz bu fotoğrafı kullanacağız poz olarak ama nereden yükleyeceğiz? Yani bu Hugging Face'in kendi içerisinde bir bug'ı bu. Bunun için ne yapıyoruz? Bakın buradan çarpıya basıyoruz. Çarpıya basarken biraz önce korktum ama çarpıya bastığınız zaman bu fotoğrafı buraya attı. Burada bir upload sekmesi çıktı. Bakın buradaki upload'dan oluyor mu? Olmuyor. Çarpıya basıyorum. Buradaki simge olan upload'a tıklıyorum. Şimdi biz buna ne verecektik? Buna bir poz verecektik. Hemen şunu yüklüyorum. Tekrardan tıkladım fotoğrafın üzerine. Bakın buraya geldi. Bir daha çarpı desem ne olur? Neyse demeyeyim. Bir şey olur şimdi yarı kalır. Bakın arkadaşlar fotoğraf buraya geldi. Ama burada şöyle bir durum var. Hemen onu düzelteceğim. Yani şu anki durum. Tabii siz farklı olacak sizde. Image 1 diyordu. Image 1 benim pozum olduğu için ben bunu image 2 diyorum. Buradaki image 2'yi de image 1 diyorum. Çünkü yerleri değişti. Hani anlamayan varsa yerleri değiştiği için buna da 2 diyorum. Yani bunu buraya böyle atamıyoruz bu arada bakın. Böyle üzerine bastım. Normalde diğer AI uygulamalarında yapay zeka fotoğraf düzenleme uygulamalarında buradan tıklarsanız bu tarafa gelir. Ama bunda gelmiyor. Ben prompt üzerinden değiştirdim. Evet arkadaşlar ne oldu? Bakın. Bitti. Ücretsiz kullanımımız doldu. Ama tabii ki hemen sizin için bu yöntemi gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Bakın bu emailtik.com. Bu web sitesine giriyorsunuz. Daha sonra buradan sonu Gmail ile biten bir mail seçiyorsunuz. Maili kopyalıyorsunuz. Daha sonra buradan gelirsiniz. Tam sign out diyeceksiniz.
Buradan sign out diyeyim hatta ben. Daha sonra burada sizi yönlendirecek. Buradan login dersiniz. E-mail adresinizi girersiniz. Password buradan bir şey sallarsınız. Next dersiniz. Kaydet diyebilirsiniz. Ben şu an kaydetmiyorum. Burada bir username. Daha sonra işte bir soy isim belirleyin. Burada bir account oluşturun. Diyelim ki account oluşturdunuz. Şimdi ben bununla uğraşmayacağım. Direkt buradan login diyeceğim. Buradan bir tane bakın benim bir sürü var. Buradan bir tanesiyle giriş yaptım. Geldi. Arkadaşlar biraz önce biz 0 GPU bittiği için 4 dakikaya kadar da hani 15 saniye 15 saniye derken biz bunu bitirdik. Bu şekilde giriş yaparsanız siz de ücretsiz krediyle 4 dakika daha kazanabilirsiniz. Giriş yaptık. Hemen ne yapıyorduk? Videonun başında da söylemiştim. Space sekmesinden burada en çok kullanılanlardan geldim. Buradan tekrardan arkadaşlar gerekli işleminizi yapabilirdik. Sanırım burada kalmıştık. Ben bunu hemen bir göstereyim size. Arkadaşlar buradan hemen ne yapıyorduk? Buradan upload deyip burada benim bir fotoğrafım vardı. Şimdi yüklüyorum bu fotoğrafı. Burada pozları verecektik. Ya ben bu poz üzerinden gidiyorum. Siz kendiniz yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam, burada ben hatta şöyle yaptım. Bakın image 1'i image 2 yaptım. Buradaki image 2'yi de tamam mı? Image 1 yaptım. Yani ters olduğu için sanki göstermiştim orayı ama belki editlerken silinebilir. Tekrar bahsedeyim. Image 1'de image 2 yaptık. Doğru muydu? Doğruydu. Image 1, image 2. Şimdi edit image dedim arkadaşlar. Buradaki pozu, birdeki pozu buna yani yansıtmasını, bu pozu ikinci fotoğrafta göstermesini istedim. Bakalım. Evet. Gösterdi. Fakat biraz 3D yaptı sanırım. Yani benim fotoğrafım 3D değildi. Suratı da biraz değişmiş. Yani Hugging Face üzerinde bu tip şeyler olabiliyor. Tabii ki de bunlarla da karşılaşacaksınız. Yine siz çeşitli şekilde farklı promptlarla deneme yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan ne deneyelim? Şunu deneyelim. Yani sonuçta bir test yapacağız biz burada. Hemen buradan bakıyorum. Bunu komple kapatıyorum arkadaşlar. Bunları bir siliyorum. Ben buraya deneme amaçlı bir hatta iki tane fotoğraf yükleyeceğim. Bakın iki fotoğraf seçtim. Siz orayı göremediniz ama böyle kontrol tuşuyla basılı tutarak iki fotoğrafı da direkt attım. Şimdi burada yine aynı şekilde promptum kalsın. Bu promptu deneyim ben. O yaparken ben bunu sileceğim. Burada Türkçe performansını deneyeceğiz arkadaşlar. Image, Türkçe diyorum, İngilizce yazıyorum. Fotoğraf, fotoğraf 1'deki kişinin duruşunu fotoğraf, fotoğraf 2'deki kişinin duruşu ile değiştir. Değiştir diyelim. Değiştir. Türkçe yazdım. Bakalım ne yapacak? Buraya any poz olarak kaldı. Çünkü poz istiyordum ben. Yani pozlu ne? Pozunu değiştirmek istiyoruz daha doğrusu arkadaşlar. Siz anladınız. Şimdi bunu bir denesin. Bakalım Türkçe'de nasıl bir sonuç verecek. Türkçe'de çok başarılı olmadı arkadaşlar. Sağlık olsun. İngilizce yazarsınız promptları. Gemini'den destek alabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Bunu kapatıyorum. Tamam mı? Bir şey daha deneyeceğim. Bir şey daha deneyeceğim arkadaşlar. Buradan hatta bunu yüklemeseydim. Neyse yükledim artık. Köpek. Arka. Bir de yani o zor bir işlemdi. Bir de yine Türkçe yazacağım. Arka planı yaz yap. Güneşli. Güneşli bir gün olsun dedim. Yaz günü yap diyeyim. Yani belki daha iyi anlar. Bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Bakıyoruz. 14.4 saniye dedi. Evet. Arkadaşlar. Gördünüz mü? QWin Image Edit 2511 bu. Gayet güzel yaptı. Şimdi burada belki ben yazamadım. Belki de anlayamadı tam olarak. Çünkü karmaşık bir işlemdi biraz önceki. Bunu hemen siliyorum. Yine hatta şöyle. Bu dursun. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum ama
bir şey deneyeceğim. Daha önce bunu denemedim. Arabanın rengini sarı yap. Sarı yap ve arabaya spoiler ekle diyelim. Spoiler böyle mi yazılıyordu? Önceki videoda bakayım dedim, unuttum. Aklıma geldiği için direkt bunu yazdım. Bakın arkadaşlar, bu arada 1.7 dakikaya kadar üretim yapmışız. Şu ana kadar 14, 14, 15 üst üste gelmiş arkadaşlar. Şu ana kadar bu hesapla. Daha var. Evet. Arkadaşlar yaptı. Güzel de yaptı. Şöyle bakalım. Spoiler ekledi mi? Spoiler buraya mı ekledi acaba? Ben arkaya ekler diye düşünmüştüm ama öncekinde var mıydı? Varmış. Güzel olsun. Ben yazamamışımdır. Yani illa programa hata bulmamıza gerek yok. Hatta şöyle diyeyim. Sarı yap ve arabanın yanına bir deve kuşu. Değil mi? Deve kuşu olur burada. Şöyle ya. Deve kuşu ekle. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet. Hadi bakalım. 14.3 saniye dedi yine. Devam ediyor. Çok hızlı. Bakın arkadaşlar, 100 adımda yapıyor bunu. Biz bunu kendi bilgisayarımızda yapamayız. Kesinlikle yapamayız. Çok güçlü bilgisayarınız varsa orası ayrı. Ben yapamam. Evet. Bu deve kuşu mu? Değil. Yani pek bir deve kuşu olmadı ama. Ben eşek falan mı yazdım ya? Deve kuş ekle. Türkçe olduğu için mi oldu bilmiyorum. Hemen aynı promptu İngilizce olarak değiştirip yazdım arkadaşlar. Bu arada DeepL kullanıyorum. Otomatik tek tıkla değiştiriyor. İngilizcesi çok iyi olmayanlar varsa benim gibi. De o eşek ne hala? Hayır, rengi değiştirdi. Rengi sarı yaptı. Heh. Evet, İngilizce yazınca deve kuşumuzu ekledi arkadaşlar. Deve kuşuna uç demişler. Ben deveyim demiş. O zaman koş demişler. Ben kuşum demiş. Herhangi bir sorunuz olursa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Telegram kanalının linkini de açıklamalara bırakacağım. Oradan da istediğinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. Olabildiğince hızlı şekilde cevaplıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.